Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık tel tel ayrılan katmer poğaça tarifi hazırladım. Hadi buyurun o zaman lafı hiç uzatmadan poğaçamızın yapım aşamasına geçelim. Katmer poğaçamızın hamuru için yoğurma kasesinin içine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Suyumuzun, sütümüzün mutlaka ılık olmasına özen gösterelim. 1 paket kuru maya ekliyorum. Sizler dilerseniz yaş maya olarak da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı toz şekerimi de ekledikten sonra spatula yardımıyla biraz karıştırıp sonrasında 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Unumu da yavaş yavaş karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin içine ekliyorum. Unumu yavaş yavaş ekleyerek kıvam alana kadar hamurumu yoğuracağım. Toplamda 5 su bardağı 1 yemek kaşığı un kullandım. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişebileceği için hamurunuzun kıvamına göre un ekleyerek ayarlayabilirsiniz. 5 su bardağı unumu ekledikten sonra da 1 yemek kaşığı kadar tekrar ekliyorum ve hamurum bu kıvam alana kadar hamurumu güzelce yoğurdum. Artık hazır olan hamurumun üzerine kapatarak dinlenmeye alacağım. Yaklaşık 45 dakika hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. 45 dakika mayalanan hamurumun ilk havasını çıkartıp çok az un serpmiş olduğum tezgahıma hamurumu alıyorum. Hamurumun mayası sönmemesi için çok fazla yoğurmadan bu şekilde uzun şerit haline getiriyorum ve 7 eşit parçaya ayırdıktan sonra elimle güzelce yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Yufkamızı açarken bizi zorlamaması için bezeleme işlemimizi güzelce yapmaya özen gösterelim. Bezelemiş olduğum hamurlarımı çok az unlamış olduğum servis tabağının üzerine alıyorum. Bir tanesini tezgahımda açmak üzere bırakacağım. Geri kalan da bezelerimin üzerine kenarda örterek üzerlerinin kurumamasını sağlayacağım. Bezemin üzerine bolca unladıktan sonra artık oklavamla açma işlemine geçiyorum. Hamurum mayalı olduğu için gördüğünüz gibi oklavaya dokunduğum an hamurum hemen kolayca büyüyebiliyor. Oklavamı sararak kolayca açmış olduğum bezemi büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Hamur bezenizi ilk başta bolca unlamanız yeterli. Sonrasında çok fazla unlama gereği görmedim arkadaşlar ama sizler dilerseniz çok az unlayarak da açabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Kolayca açmış olduğum hamurumu da gördüğünüz gibi ince yufka haline getirdim. Üzerine yağlamak için 200 gram eritmiş olduğum tereyağın içine bir ufak çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ ile tereyağı da güzelce karıştırdıktan sonra açmış olduğum yufkamın üzerine her yerine eşit şekilde dağılması için yağlayacağım. Yağını güzelce yufkanın üzerine döktükten sonra fırça yardımıyla her yerine güzelce dağılımını sağlıyorum. Tereyağı yerine katı yağ, margarin de kullanabilirsiniz ama sağlık açısından ve lezzet açısından da tereyağı kullanırsanız daha güzel sonuç elde edersiniz. Yağlamış olduğum yufkamın kenar kısımlarında içe doğru katlıyorum bu şekilde arkadaşlar. Bu kısmı da yağlayarak daha güzel kat kat olmasını sağlayacağız katmer poğaçalarımızın. Katlamış olduğum hamurumun da her yerine güzelce yağladıktan sonra uç kısımlarını da iç kısma doğru katlayarak ilk yufkamızı hazırlamış olduk. Geri kalan da yufkalarımı aynı şekilde açıp yağladım arkadaşlar. Size çok fazla sıkmamak adına o kısımları göstermedim. İlk yağlamış olduğum hamurumdan bu şekilde birazcık bastırarak çok hafif
dokunuşlarla büyütüyorum. Çok fazla büyütmeyeceğim. Sonrasında bu şekilde rulo yaparak saracağım arkadaşlar. Rulo yapmış olduğum hamurumu 3 eşit parçaya ayıracağım. Sizler dilerseniz daha ufak poğaça yapacaksanız 4 parçaya da ayırabilirsiniz ama ben 3 parça halinde yapacağım bu şekilde. Geri kalan yağlamış olduğum yufkalarımı da tekrardan çok az bastırarak biraz büyütüyorum ve sonrasında rulo yapacağım. Ve tekrardan 3 eşit parçaya ayıracağım. Kesmiş olduğum hamurumu servis tabağına alıp sonrasında arkadaşlar üzerine buzdolap poşetiyle kapatarak buzdolabında yağ donana kadar en az yarım saat dinlenmeye alacağım. Fazla zamanınız yoksa bu işlemi 15 dakika dinlendirerek de yapabilirsiniz ama ben 30 dakika buzdolabının soğutucu kısmında dinlendirmiş olduğum bezemi alıyorum ve bu şekilde tezgahımın üzerinde bastırarak içine peynir koyarak güzelce katlayacağım. Ben kahvaltılık peynir kullandım. Sizler dilediğiniz iç harcıyla da yapabilirsiniz. Kenar kısımlarını da bu şekilde bastırıyorum ve yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdikten sonra yine tekrardan bezemi alıp bu şekilde parmaklarımla bastırmam yeterli oluyor. Hamur dinlendiği için yağda dondu ve çok güzel kolaylıkla bu şekli verebiliyorsunuz. Tekrardan kapatmış olduğum hamurumun kenar kısımlarını da güzelce bastırıyorum. Sizlere hızlıca son bir kez tekrardan göstermek istiyorum arkadaşlar. Peynirimi ekledikten sonra hamurumu kapatıp tekrar uç kısımlarını bu şekilde bastırıyorum ve tepsime yerleştirdim. Toplamda 21 adet poğaçam çıktı. Bir tane büyük, bir tane de ufak tepsiye yerleştirdim. Ufak tepsideki poğaçalarımı sade olarak yaptım. Sizler de dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Tepsinin üzerine temiz bezle örtüp bu şekilde yarım saat kadar tepsi mayası yaptım. Sonrasında bir adet yumurta sarımı güzelce çırpıp poğaçaların üzerine fırça yardımıyla çok fazla bastırmadan tepsi mayası da yaptığımız için arkadaşlar poğaçamızın havasının sönmemesi için çok fazla bastırmamıza gerek yok. Yumurta sarınız ufaksa 2 adet yumurta sarısı olarak da poğaçanızın üzerine sürebilirsiniz. Benim yumurtam büyük olduğu için bir tane yumurta sarısı yeterli geldi. Yumurta sarılarını sürmüş olduğum poğaçalarımı önceden 5 dakika ısıtmış olduğum alt üst fanlı ayarda pişirmeye fırınıma gönderiyorum. Poğaçalarım yaklaşık 40 dakikada fırında çok güzel pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu zaman değişebilir. Hemen ilk sıcaklığıyla sizlere yakından poğaçamın dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pul pul dağılan çok güzel poğaçalar oldu. Ertesi güne kaldığınızda da poğaçalarınız yumuşacık oluyor. Bu poğaça tarifini gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ederim. Denediğinizde de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Lezzeti gerçekten muhteşem bir poğaça tarifi. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.